Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce emeğimizin karşılığı için ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bize gerçekten çok büyük destek olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederek yeni bölüm analizimize başlamak istiyorum. Son bölüm, Kızılcık Şerbeti'nin yeni döneminin taşlarının yerine oturmaya başladığı, pek çok yeni hikayenin de yavaş yavaş açıldığı bir bölümdü. Ömer kendi planı doğrultusunda Tuncay'ı Ünal şirketine ortak etmeye çalışırken bu süreçte Abdullah'ın Tuncay'ın suçlu dosyasından, karanlık bağlantılarından hiç hoşlanmadığını gördük. Abdullah içe el vermeyince Tuncay'ı ihbar etti ve bu hamleden sonra Tuncay ilk defa o güler yüzlü, sakin maskesini bir kenara bıraktı. Artık Ünal ailesiyle yumuşak oynamayacağını, özellikle de Abdullah'ın karşısına gerçek yüzüyle çıkmak istediğini çok net hissettirdi. Ancak işler kopma noktasına gelmeden önce Tuncay'ın yolu Fatih'le kesişti. Bu karşılaşma sonrası Başak bir anda kendisini çok büyük bir riskin ortasında buldu ve ne yapacağını bilemeyince Fatih'i kurtarmak için evlilik yalanını ortaya attı. "Biz evleniyoruz" cümlesi hem Ünal ailesi hem de izleyici tarafında büyük bir şaşkınlık yarattı. Burada gerçekten spontane gelişmiş bir refleks mi izledik? Yoksa Başak ve Tuncay'ın çok daha büyük bir planının küçük bir parçası mıydı? Bence yeni bölümde tam da bu sorunun cevaplarını arayacağız. Öte yandan Abidin'den gelen o sarsıcı haber sonrasında Asil'in tekne kazasının izini sürmeye başladığını gördük. Asil bu araştırma sırasında tekne kazasından sağ kurtulan yüzü sargılar içinde gizemli biriyle karşılaştı. Asıl kırılma noktası da burası oldu. Çünkü bu kişinin Işıl mı yoksa Doğa mı olduğu büyük bir soru işareti olarak bırakıldı. Yüzü sargılı karakterin yeşil gözlü olduğunun söylenmesiyle birlikte Asil'in şüpheleri Doğa ihtimali üzerinde toplandı. Bu detay senaryonun bilinçli şekilde bizi Doğa'ya yönlendirdiğini gösteriyor. Aynı bölümde Kıvılcım ile Salkım'ın ilk kez yüz yüze gelmesi, iki güçlü kadının ilk temasını izlemek açısından çok etkileyiciydi. Bölümün sonunda ise Kıvılcım ile Ömer'in uzun bir süre sonra yeniden karşı karşıya gelişi, duygu yüklü ve tansiyonu yüksek sahnelerle karşımıza çıktı. Şimdi yeni bölüm için sorulan en büyük soru şu: Doğa yaşıyor mu? Yüzü sargılı kişi gerçekten Doğa mı? Işıl mı yoksa bambaşka biri mi? Bu noktada senaryonun önümüze açtığı iki net ihtimal var. Bu iki ihtimalden biri mutlaka gerçeğe dönüşecek. İlk ihtimal Doğa yaşıyor ve karşımızdaki kişi gerçekten Doğa. Ancak karakteri artık farklı bir oyuncu canlandıracak. İkinci ihtimal bu kişi ne Doğa ne de Işıl. Tamamen başka, hikayeye kısa süreliğine heyecan ve gizem katmak için yerleştirilmiş önemsiz bir karakter. Sıla Türkoğlu'nun kesin olarak diziden ayrıldığını, setlere veda ettiğini ve yeni bir projeyle de adı anıldığını biliyoruz. Yani Doğa'yı yeniden Sıla Türkoğlu'nun canlandırma ihtimali kalmadı. Bu yüzden senaryo Doğa'yı hayatta tutmak isterse onu farklı bir oyuncuyla karşımıza çıkarmak zorunda kalacak. Eğer ilk ihtimal gerçekleşir ve Doğa hayatta çıkarsa o zaman karşımıza farklı yüzle dönen bir Doğa karakteri izleyeceğiz. Böyle bir senaryoda Fatih ve Başak'ın üzerine kurulan yeni hikaye bir süre ilerler, hatta Fatih ve Başak evlilik hazırlıkları yaparken nikah günü ansızın yeni yüzlü Doğan'ın nikahı basmasına tanıklık edebiliriz. Bu dram açısından çok güçlü, tansiyonu yüksek bir tercih olur. Tüm dengeleri alt üst eder ve karakterlerin tek tek pozisyonlarını yeniden almalarına yol açar. Fakat bence bu ihtimal teknik olarak mümkün olsa da duygusal açıdan oldukça riskli. Çünkü biz Doğa karakterini Doğa olduğu için değil, onu Sıla Türkoğlu'nun yorumu ve Fatih'le yakaladığı kimya sayesinde sevdik. Karakter oyuncuyla özdeşleşti. Şimdi aynı karakteri bambaşka bir oyuncunun üstlenmesi, izleyicinin hafızasında biriken tüm duyguyu sıfırlama riski taşıyor. Zaten dizide çok fazla değişiklik yaşanmışken, bir de Doğayı farklı biriyle yeniden paketlemenin Kızılcık Şerbeti'nin genel dengesini zorlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ikinci ihtimal, yani yüzü sargılı kişinin bambaşka biri çıkması bana senaryo bütünlüğü açısından çok daha mantıklı geliyor. Böyle olursa Asil'in yaşadığı heyecan boşa çıksa da kazayla ve Doğan'ın akıbetiyle ilgili gizem farklı kanallardan bir süre daha devam eder ve Fatih'in suçluluk duygusu daha güçlü bir yerden beslenir. Burada siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Doğa her şeye rağmen farklı bir oyuncunun canlandırmasıyla da olsa diziye dönmeli mi? Yoksa biz bu karakteri Sıla Türkoğlu ile sevdik, o canlandırmayacaksa bu defter kapansın diyenlerden misiniz? Yorumlar kısmında özellikle bu soruya vereceğiniz cevapları merakla bekliyorum. Şimdi gelelim Başak ve Fatih cephesine.
Açık konuşmak gerekirse Tuncay'ın şirketi silahla basmasını, ardından Başak'ın bir anda "biz evleniyoruz" diyerek ortaya evlilik yalanını atmasını ve Fatih'i kurtarma çabasını çoğu izleyici gibi ben de oldukça zorlama, inandırıcılıktan uzak bir hamle olarak gördüm. Burada iki olasılık var. Ya gerçekten olay anlık gelişti ve Başak panikle böyle bir yalan söyledi, ya da Başak ve Tuncay'ın uzun süredir kurguladığı daha büyük bir planın içindeyiz ve Ünal ailesine yaklaşmak için bilinçli bir şekilde bu yola başvurdular. Karakterlerin bugüne kadar bize aktarılan geçmişlerine, zihin dünyalarına baktığımızda ben ikinci ihtimali çok daha güçlü buluyorum. Tuncay gibi kontrolcü, planlı, insanları manipüle etmeyi iyi bilen bir karakterin her şeyi tamamen tesadüflere bırakması pek inandırıcı değil. Bu yüzden Başak'ın attığı bu düğün adımının Ünal ailesinin güvenini kazanmak için yapılmış bir hamle olma ihtimali yüksek. Abdullah da zaten Tuncay gibi bir adamla ortaklığı belki sadece böyle mecburi ve duygusal baskı içeren bir durumda isteksizce kabul edebilir. Yeni bölümde bu çizgi üzerinden devam edersek Abdullah'ı gönülsüz de olsa olan oldu diyerek ortalığı daha fazla karıştırmamak için bu evlilik işine onay vereceğini ve ailece Başak'ı istemeye gideceklerini düşünüyorum. Fatih ise bu süreçte iç çatışmalarla boğuşacak. Bir yanda henüz tam anlamıyla tanımadığı, yeni yakınlaştığı Başak'la evlenme ihtimali, diğer yanda daha çok kısa süre önce hayatını kaybeden Doğa'ya karşı hissettiği sadakat ve suçluluk duygusu. Tam anlamıyla iki uç arasında gidip gelen bir Fatih izleyeceğiz. Ancak bu noktadan sonra geri dönüşü olmayan bir yola girdikleri için bence Fatih sonunda mecburiyet hissiyle de olsa Başak'ı istemeye gidecek ve çok geçmeden nikah masasına oturacaklar. Böylece iki aile arasındaki bağ bir evlilik üzerinden iyice sıkılaşacak. Ben Başak karakterinin de tek boyutlu, tamamen kötü yazılmış bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Çocukluğundan beri Tuncay'ın gölgesinde büyümüş, onun yalanlarına inanarak onun kurduğu dünya içinde şekillenmiş bir kadın. Yani aslında Başak'ın iradesi uzun yıllardır Tuncay'ın yönlendirmeleriyle bastırılmış durumda. İlerleyen bölümlerde Tuncay'ın gerçek yüzü tamamen ortaya çıktığında bambaşka, daha özgür, daha kendi kararlarını verebilen bir Başak görebiliriz. Senaryo bu şekilde ilerlerse Fatih ve Başak arasında zamanla güvene dayalı daha dengeli bir ilişki kurulmasının önü açılabilir. Tabi burada son sözü yine izleyici söyleyecek. Siz Başak ve Fatih ikilisini birbirine yakıştırdınız mı? Yoksa hala Fatih'in kalbinde Doğadan başkası olmasın mı diyorsunuz? Yorumlar kısmında bu çifti de uzun uzun tartışalım. Şimdi tekrar Tuncay'ın peşine düşen Ömer cephesine geçelim. Ömer son bölümde de hapishaneden tanıştığı Hikmet'in verdiği görevleri yerine getirmeye devam etti ve Hikmet'in hapisten çıkmasıyla onu kendi evinde ağırladı. Ömer'in insanlara güvenme konusunda bir türlü ders çıkarmaması, her seferinde duygusal davranması artık izleyicide hem bir tepki hem de yine mi aynı hata duygusu yaratıyor. Onca yaşanan olay, kayıplar, travmalar sanki Ömer'in aklını başına getirmeye yetmiyor. Bu süreçte Ömer'in Kemal bebeği sürekli asistanına emanet etmesi, birebir ilgilenmekten kaçınması Kıvılcım'ın sinirlerini iyice germişti. Uzun süre birbirlerinden uzak duran bu ikilinin sonunda bölümler sonra ilk kez ciddi bir yüzleşme yaşadığını gördük. Kıvılcım tüm acısına, evladını kaybetmiş olmasına rağmen bugüne kadar Ömer'le konuşmamayı tercih etti. Ama artık dayanamadığı noktada karşısına dikildi. Yeni bölümde Kıvılcım bir toparlanma sürecine girecek ve Asude'nin teklifini kabul edip şirkette çalışmaya başlayacak. Burada Ömer ve Kıvılcım'ın sık sık karşı karşıya geleceğini ve ikilinin arasında zaman zaman tansiyonun yükseleceğini düşünüyorum. Ömer ise bu süreçte tek odağını Tuncay'a verecek ve onu araştırmaya devam edecek. Çok geçmeden Tuncay'ın Ömer'i fark edeceğini ve ardından ikilinin birbirlerine karşı ardı ardına hamlelerini göreceğimizi düşünüyorum. Hikmet ve Tuncay arasındaki bu geçmişteki hesaplaşmada iki tarafın da doğru aktarmadığı bazı durumlar var. Hem Tuncay hem de Hikmet tutarsız karakterler. Ben bu konuların bir şekilde Ünal ailesine bağlanacağını ve Ömer'in kendisini içinden çıkılmaz bir duruma yavaş yavaş ittiğini düşünüyorum. Çok geçmeden Tuncay ve Hikmet'in hesaplaşmasını göreceğiz ve bu hesaplaşma geçmişe ışık tutacak. Ömer ise bu süreçte oradan oraya savrulacak ve bambaşka birine dönüşecek. Ayrıca Kıvılcım'ın şirkette çalışmaya başlayacak olması Tuncay ve Kıvılcım arasında bir aşk görecek olmamız ihtimalini güçlendirdi.
Tuncay bundan sonra şirkette çok daha fazla olacak ve bu anlardan birinde Kıvılcım'la karşılaşabilir ve Kıvılcım Ömer'in zayıf karnı olduğu için onu oradan vurmak isteyebilir. Kıvılcım'ın da duygusal açıdan zor bir süreçte olduğunu düşünürsek bu ihtimal bana hiç zayıf gelmiyor. Son olarak son bölümdeki Asil ve Nursema sahnelerini konuşup videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Asil ve Nursema birbirlerine zıt iki karakter ve önceki bölümde ikilinin zıtlaşmalarını gördük. Ancak son bölümde Nursema Asil'in dikkatini çekti ve Asil Nursema'yı şöyle bir süzdü. Sizlere önceki analizlerimde Nursema ve Asil hikayesinin olabileceğini söylemiştim. Ancak burada izleyiciler bu ikiliyi asla kabul etmiyor ve senaristler de her ne kadar izleyicileri yoklasalar da burada çok ilerleyemiyorlar. Ayrıca Rüzgar karakterinin 117. bölümde geleceğinin ortaya çıkmasının ardından bu hikayenin tamamen rafa kaldırıldığını düşünüyordum. Ancak sonrasında Rüzgar'ın gelişi biraz ertelendi ve Rüzgar karakteri dizimize ilerleyen bölümlerde dahil olacak. Sonrasında Asil ve Nursema arasında sahneler görmemiz acaba bu ikili arasında bir süre yakınlaşma mı göreceğiz sorularını akıllara getirdi. Ben senaristlerin bu ikilinin arasında sahneler yazmaya devam edeceğini ve burada izleyici tepkisine göre Rüzgar'ın hikayeye dahil olup Rüzgar Nursema aşkını göreceğimizi düşünüyorum. Tabi Rüzgar dahil olsa bile Nursema'ya kendisini affettirmesi hiç kolay olmayacak. Ancak Nursema günün sonunda Rüzgar'ı affedip daha önce onunla yaşayamadığı aşkı bu sefer yaşayacaktır.